Herkese merhaba. Bugün günümüzdeki en önemli sağlık problemlerinden birini, şişmanlığı konuşacağız. Şişmanlık artık çok yaygın bir problem. Çünkü hareketsiz yaşam, çok yemek beraberinde şişmanlığı getiriyor ve şişmanlıkla beraber sağlığımızı kaybediyoruz. Damar sağlığımız, eklem sağlığımız, algılarımız bozuluyor ve her şeyden önce estetik görüntü gidiyor. En önemlisi de bu olsa gerek. Günümüzde şişmanlığın bir sürü tedavi seçeneği var. Diyet yapabilirsiniz ama hastaların büyük bir kısmı diyette çok da başarılı olamıyor. Söyledikleri şey şu: hocam diyet yaptım, 15 kilo verdim ancak 3 ay sonra hepsini geri aldım. Çünkü şişmanlık yeme alışkanlığındaki bir bozukluk. Ona yardımcı olabilecek bir sürü cerrahi ya da endoskopik tedavi yöntemleri söz konusu. Cerrahi bugün günümüzde çok başarılı bir şekilde yapılmakta ama uzun vadede yan etkileri olan bir durum. Ama ihtiyacı olan hastalarda yapılması gerekiyorsa artık kaçılacak başka bir nokta olmaz bu hastalarda. Bir gastroenterolog olarak söyleyeceğim yöntemler endoskopik yöntemler. Yani geri dönüşüm olan yöntemler. Balon uygulamasını daha önceki videolarımızda konuşmuştuk. Mide balonu yerleştirdiğinizde midede yer kaplayan bir oluşum çok fazla yemenize engel olduğu için belli bir sürede, 6 ay ile 1 yıllık bir sürede kilonuzun büyük bir kısmını kaybedebilirsiniz. 6 aylık sürede bu oran toplam kilonuzun %20-25'ine ulaşabilir. Tabii ki endoskopik, cerrahi bütün yöntemlerde hastanın esas uyması gereken şey yeme alışkanlığını değiştirmesi. Bugün konuşacağımız konu ise mide botoksu. Bildiğiniz üzere botoks bir sürü hastalıkta kullanılıyor. Estetik amaçlı da kullanılabilir. Biz gastroenterolojide bu konudaki en büyük tecrübemiz akalazya dediğimiz yemek borusunun alt ucundaki kasların gevşeme problemlerinde ilk kullandık. Ancak botoks akalazya hastalığında geçici bir tedavi yöntemi. Bugün artık balon, POEM dediğimiz endoskopik olarak uyguladığımız yöntemler söz konusu. Şişmanlıkta botoksun yerine. Şişmanlık bildiğiniz üzere çok yemeyle ilişkili. Doygunluk hissi olmuyor. Çünkü mide duvarından salgılanan hormonlar var. Bu hormonlardan bir tanesi grelin. Diğeri de midenin boşalımı hızlı olabiliyor. Botoksu uyguladığınız zaman midenin içindeki kaslara endoskopik olarak uyguladığınızda mide boşalımı yavaşlıyor. Hastada bir doygunluk hissi oluyor. Bunun yanında midenin kendi duvarından salgılanan grelin adını verdiğimiz hormonu inhibe ettiği söylenmekte ki bu deneysel olarak kanıtlanmış yöntemler. Ne yapıyoruz? Endoskopik olarak botoksu hastanın kilosuna ayarlı olarak farklı dozlarda midenin farklı yerlerine uyguladığınız zaman mide hareketlerini yavaşlatıyorsunuz. Çünkü bizim asetilkolin dediğimiz mide hareketlerini düzenleyen bir transmitter adını verdiğimiz bir salgıyı baskılıyorsunuz ve böylece ne oluyor? Mide boşalımı güçleşiyor. Hasta yedikleriyle beraber bir öğüne bile doygunluk hissi alabiliyor. Ancak cerrahi yöntemlerden farklı olarak dezavantajını geçici olarak uyguluyorsunuz. Yaklaşık 6 aylık bir süre etki ediyor. İstenildiği zaman tekrarı olabilir mide botoksunun. Yan etkileri var mı? Yan etkileri alerji yapabilir. Bunun için de biz işlem öncesinde kendi tedbirlerimizi alarak bunu önlemeye çalışıyoruz. Nasıl bir yöntem? Hasta aynen gastroskopide olduğu gibi iğnelerle uyutuluyor. Uygun pozisyon sonrası gastroskopi cihazı mideye ulaştırıldıktan sonra bizim skleroterapi dediğimiz cihazlar midenin içine uzatılarak midenin farklı kesimlerinde, farklı yerlere botoks uygulanarak hastalarda bunun şişmanlık amacıyla kilo vermesi için yardımcı olarak kullanabilmekteyiz. Sonuçlar nasıl? Videonun başında da söylediğim gibi şişmanlık tedavisinde kullanılan bütün yöntemler, bu cerrahi olabilir, endoskopik olabilir, bunların tümü
hastaya yardımcıdır. Hastanın esas yapması gereken yaşam tarzında, yeme alışkanlığında değişiklik yapmak, hareketini arttırmak, artı bu yöntemlerle kilo vermeye çalışmak ve daha sonrasında da bunu bir yaşam tarzı haline getirmek. Mide botoksunun avantajları ne? Mide botoksu uyguladığınız zaman hasta birkaç ay içinde var olan kilosunun %25'ini kaybedebilir. Başarısız olduğu zamanlarda yeni bir botoks uygulamasıyla hasta bundan yardım alabilir. Tekrar söylüyorum, tabii ki bunlar yardımcı yöntemler. Esas sizin motivasyonunuz gerekiyor. Evet, ben kilo vermeliyim, daha iyi görünmeliyim, sağlığıma yeniden kavuşmalıyım. Çünkü şişmanlıkla beraber beyin sağlığınızdan tutun, eklem sağlığınıza kadar bir sürü şey bozuluyor. Bunları ancak yemeyerek ve bizim yardımımızla verebilirsiniz. Şimdiden sağlıklı günler diliyorum.